Şirkin ördek yavrusu. Hepimizin çocukluğundan bildiği bir masal değil mi? Ama durup hiç düşündünüz mü? Bu basit görünen hikayenin arkasında aslında dışlanma, kimlik bunalımı ve kendini bulma üzerine ne kadar derin bir psikolojik yolculuk yatıyor? Gelin, şimdi bu masalın katmanlarını birlikte aralayalım. Bu söz bence her şeyi özetliyor. Çünkü çirkin ördek yavrusunun hikayesi sadece o yavruyla ilgili değil, aynı zamanda bizimle ilgili. Bir ebeveyn olarak bizi ayna tutuyor. Farklılıklara nasıl yaklaştığımızı, çocuklarımıza farkında olmadan hangi etiketleri yapıştırdığımızı sorgulatıyor. Hikayeyi zaten biliyoruz, değil mi? Farklı doğan bir yavru var, dışlanıyor, tek başına zorlu bir yola çıkıyor ve en sonunda harika, bembeyaz bir kuğuya dönüşüyor. Tamam, özet bu. Ama biz şimdi bu basit görünen özetin ardındaki o psikolojik yaralara ve o büyük zafere odaklanacağız. Her şey o ilk çatlakla başlıyor. Doğuştan gelen bir özelliğin, tamamen doğal bir farklılığın nasıl bir anda bir kusur olarak damgalandığı o anla. Bakın, her şey bu kadar basit ama bir o kadar da acımasız bir tespitle başlıyor. Farklısın. Yani daha büyüksün, rengin daha gri ve bu farklılık anında olumsuz bir kelimeyle mühürleniyor. Çirkin. İşte psikolojide bunun çok net bir adı var, etiketlenme. Düşünsenize bir çocuğun aslında tamamen doğal olan bir özelliğini alıyorsunuz, belki daha hareketli olmasını, belki daha sessiz olmasını ve bunu yaramaz ya da çekingen gibi olumsuz bir etikette tanımlıyorsunuz. Çocuk ne yapıyor? Zamanla o etiketin kendisi olduğunu inanmaya başlıyor. İşte benlik saygısına atılan ilk çentik tam olarak bu. Ve bu nokta bizi özellikle ebeveyn olarak kendimize sormamız gereken o can alıcı soruya getiriyor. Çocuğumuzdaki farklılıkları bir sorun olarak mı etiketliyoruz yoksa onu özel kılan bir imza olarak mı görüyoruz? Vereceğimiz cevap, inanın bana, onun bütün bir geleceğini şekillendirebilir. Etiketlemenin ardından gelen kaçınılmaz ikinci aşama. Artık işler daha da ciddileşiyor. Aktif zorbalık ve sosyal reddedilme. Burada artık sadece görmezden gelinmekten bahsetmiyoruz. Hayır, aktif bir saldırı var. Kardeşleri onu itip kakalıyor, diğerleri onunla alay ediyor. Bu öyle arada sırada olan bir şey değil, sistematik, bilinçli bir zorbalık. Peki, bu sürekli aşağılanmanın bir çocuğun iç dünyasındaki etkisi ne olabilir? Önce, galiba bende bir sorun var düşüncesi filizlenir. Sonra bu düşünce, ben sevilmeye layık değilim gibi çok daha tehlikeli bir inanca dönüşür. Ve en kötüsü, o başta masum gibi görünen küçük alaylar zamanla çocuğun kendine yönelttiği derin bir nefrete evrilebilir. İşte bir noktada artık dayanacak güç kalmıyor. Yavrunun çiftliği terk edip vahşi doğaya kaçışı aslında bir kimlik krizinin ve kendini bulma yolculuğunun başlangıç düdüğüdür. Ve böylece o acı dolu mevsimler başlıyor. Önce terk ediş, sonra iliklerinize kadar işleyen bir yalnızlık ve o dondurucu kışta tek başına hayatta kalma mücadelesi. Ama ilginç olan şu ki, o farkında bile olmadan çektiği her acı, yaşadığı her zorluk onu aslında dönüştüren bir kuluçka dönemiydi. Bu kadar uzun süre değersiz hissettirildiğinizde beyniniz kendini korumak için tehlikeli bir mantık geliştirir. Eğer herkes bana kötü davranıyorsa demek ki sorun bende olmalı. Ve bu, ben kusurluyum, bu yüzden başıma gelenleri hak ediyorum düşüncesi yavaş yavaş içsel bir gerçeğe dönüşür. Ve şimdi hikayenin en güçlü, en zirve anına geliyoruz. O büyülü dönüşüm ve kendini fark etme anına. İşte o an, bütün o acıların, o yalnızlığın, o mücadelenin ardından gelen aydınlanma. Suya baktığında gördüğü yansıma, başkalarının ona yıllarca söylediği gibi çirkin bir ördek değil, kendi gerçek potansiyeli, zarif, bembeyaz bir kuğu. Aslında bütün yolculuğun özeti bu iki resimde saklı. Sol tarafta ne var? Başkalarının gözündeki kimlik, çirkin ördek. Sağ tarafta ise kendi gözünde keşfettiği gerçek, zarif bir kuğu. Bu an, dışarıdaki bütün sesleri kısıp içerideki o gerçek sesi bulma anıdır. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Kendini keşfetmek yolculuğun sadece yarısı. Diğer, belki de en önemli yarısıysa, ait olabileceğin, olduğun gibi kabul göreceğin o gerçek yuvayı bulmaktır. Kendi türünü bulduğunda yaşadığı şey koşulsuz kabuldür. Kuğular ona ne kadar da büyüksün ya da neden rengin böyleydi diye sormazlar. Onu yargılamadan olduğu gibi aralarını alırlar. Ve bizim çirkin ördek yavrusu hayatında ilk defa aidiyet duygusunun ne demek olduğunu tadar. Peki neden bu aidiyet hissi bu kadar hayati? Çünkü
Kendimizi değerli hissettiğimiz bir çevrede olana kadar benlik saygımız hep pamuk ipliğine bağlı kalır. Ama ne zaman ki doğru insanların, yani kendi sürünüzün yanına gelirsiniz, sihirli bir şey olur. Eskiden kusur olarak gördüğünüz o farklılıklarınız var ya, işte onlar sizi siz yapan birer değere dönüşür. Ve işte bu masalın hepimize ama özellikle içindeki o ördek yavrusunu hala hissedenlere fısıldadığı o en temel, en onarıcı mesaj, başkalarının ne dediğini, nasıl göründüğünü bir kenara bırak. Sen sadece var olduğun için, olduğun bu halinle sevilmeye layıksın. Nokta. Unutmayın, çirkin ördek yavrusunun masalı bize şunu hatırlatır. En büyük dönüşüm, başkalarının bize tuttuğu o yamuk aynalardan kurtulup, kendi içimizdeki gerçeği, kendi yansımamızı görmeye cesaret ettiğimizde başlar. Asıl mesele dışarıdaki ördek sürüsünü ikna etmek değil, içimizdeki kuğuyu keşfetmektir.